Koronavirüs bir proje mi? Dünyanın birçok yerinde sosyal medya üzerinden yayılan komplo teorisinde, koronavirüsün yeni nesil cep telefonu teknolojisi 5G dalgaları ile yayıldığı öne sürülüyor. Ayrıca Bill Gates tarafından yürütülen ve insanlara aşı diyerek izleme mikroçipi takılacağını iddia edenlere kadar pek çok komplo teorisi konuşuluyor. Bu teorinin ilginç yanı ise, teoriyi destekleyen insan sayısı. Stop 5G UK, Facebook sayfasında 30 binden fazla üye var ve günde yaklaşık 1600 mesaj oluşturuyor. Diğer yandan Twitter'da 4,2 milyon takipçisi olan şarkıcı Keri Hilson da 5G karşıtlığını savunanlardan. Geçtiğimiz günlerde ise, İngiltere'de Birmingham ve Merseyside gibi bazı kentlerde baz istasyonları ateşe verilirken, hükümet ve bilim insanları bu iddiaların doğru olmadığı uyarısı yaptı. Koronavirüs gerçekten Çin'deki bir laboratuvarda mı üretildi? Koronavirüsün tam olarak nereden çıktığı tartışmaları son günlerde alevlendi. Araştırmacılar ve gazeteciler halk arasında koronavirüs olarak bilinen ve ilk kez Çin'in Wuhan kentinde görülen SARS-CoV-2 virüsünün tam olarak nasıl ortaya çıktığı hakkında aylardır çeşitli fikirler öne sürüyor. Tahminler ilk başta, kentte vahşi hayvanların da satıldığı bir pazar yerindeki hijyenik olmayan koşullara bağlı olarak virüsün buradan yayıldığı yönündeydi. Ancak bugünlerde, özellikle de Batı ülkelerindeki medya organlarında virüsün sözü edilen pazar yerinin yakınlarındaki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden yayılmış olabileceği iddiaları ortaya atılıyor. Benzer teoriler Ocak ayında da bir takım sosyal medya mecralarında yer almış ve çoğu komplo teorisi olarak değerlendirilebilecek bu iddialar Çin'de biyolojik silah geliştirilen askeri laboratuvarlara işaret etmişti. Peki virüs nereden geldi? Aksine işaret eden tüm bu unsurlara rağmen pandeminin Wuhan'daki laboratuvardan yayılmadığını kesin şekilde söylemek güç. Ocak ayının sonlarında bir başka akademik yayın olan Science dergisi, koronavirüsün söylendiği gibi Wuhan'daki hayvan pazarından yayıldığı yönündeki resmi teoriyi tartışmaya açtı. Dünyada en çok başvurulan tıbbi yayınlardan birisi olan Lancet dergisi ise virüsün ilk bulaştığı 41 kişiden 13'ünün Wuhan'daki pazar yeri ve orada bulunan kişilerle herhangi bir temasının olmadığı sonucuna ulaştı. Ek olarak hastalığı ilk yayan kişiye virüsün 2019 yılının Kasım ayında bulaştığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla tıpkı ABD'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı üyesi Profesör Doktor Daniel Lucey'in, Ocak ayının sonunda Science Speaks internet sitesine verdiği mülakatta savunduğu gibi, ilk vakaların söz konusu hayvan pazarı ile bir bağlantısı bulunmuyor. Öte yandan Washington eyaletinde, Aralık 2019'da yeni tip koronavirüs belirtileriyle benzer rahatsızlık geçiren hemşirenin vücudunda antikor çıktı. Bu gelişmeyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ilk koronavirüs vakasının Şubat ayında değil, Aralık 2019'da çıkmış olabileceği iddia edildi. Peki bütün bunlar başka bir amaç için yapılıyorsa? 21. yüzyılda dijital topluma geçildi, şu an bahsi geçenler sanayi devrimini terk ediyorlar.
Bu işin gidişatı, elektronik para, bir sonraki evresi de, kripto para olacak. Şu an tüm dünyada metal ve kağıt paralara virüs algısı oluşturuldu. Bundan sonra dijital toplumun parası nakit olmayacak. Robotlar hayatımıza daha çok girecek, her yerde robotlar olacak ve bu yaygınlaşacak. Hastanelerde, fabrikalarda otonom sistemiyle birlikte robotik sisteme geçiş gerçekleşecek. Eğitim online olacak. Böylece insanlar evde sürekli olunca ne yapacak? Haliyle insanlar dijital topluma takılacak. Evden dijital yaşam sürecek. İnsanlar evlere hapsedilecek. Bu bağlamda, Dünya Sağlık Örgütü, elektronik para kullanımını da tavsiye ettiğini söylemekte yarar var. Bu sürecin sonunda Dünya Sağlık Örgütü, herkese biyometrik çip tavsiye edecek ve bu yakın gelecekte çok konuşulacak. Bu gidişat 60 yaş ve üzerindekileri öldürerek, dijital nesile yol açmış oluyor. Global medya bu işi bilerekten, korku yaratıp kaosa neden oluyor. Mesela bir ülke bunun geldiğini bilmese inanın hiçbir şey olmaz. Hamburg Üniversitesi'nin 2020 yılının ilk 2 ayında dünyadaki ölümler sayısı ile ilgili istatistikleri. 5370 koronavirüsü, 69.602 soğuk algınlığı, 140 ila 584 sıtma, 153.696 intihar, 193.479 trafik kazaları, 240.950 HIV virüsü, 358.471 alkol, 716.498 sigara içme, 1.177.141 kanser.